İkinci şulenin üçüncü nuru şudur ki, Kur'an başka kelamlarla kabili kıyas olamaz. Çünkü kelamın tabakaları, ulviyet ve kuvvet ve hüsnü cemal cihetinden 4 menbaı var. Biri mütekellim, biri muhatap, biri maksat, biri makamdır. Ediplerin yanlış olarak yalnız makam gösterdikleri gibi değildir. Öyleyse sözde kim söylemiş, kime söylemiş, ne için söylemiş, ne makamda söylemiş ise bak, yalnız söze bakıp durma. Madem kelam, kuvvetini, hüsnünü bu 4 menbadan alır, Kur'an'ın menbaına dikkat edilse, Kur'an'ın derece-i belagatı, ulviyet ve hüsnü anlaşılır. Evet, madem kelam mütekellime bakıyor, eğer o kelam emr ve nehi ise, mütekellimin derecesine göre irade ve kudreti de tazammun eder. O vakit söz mukavemetsuz olur. Maddi elektrik gibi tesir eder. Kelamın ulviyet ve kuvveti o nispette tezahüt eder. Mesela, Ya erdu bla'i mâeki ve ya semâ'u akli'i. Yani, ya arz, vazifen bitti suyunu yut. Ya sema, hacet kalmadı yağmuru kes. Mesela, فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ. Yani, ya arz, ya sema, ister istemez geliniz, hikmet ve kudretime rağm olunuz. Adem'den çıkıp, vücutta meşhergâh-ı sanatıma geliniz dedi. Onlar da, biz kemal itaatle geliyoruz. Bize gösterdiğin her vazifeyi senin kuvvetinle göreceğiz. İşte kuvvet ve iradeyi tazammun eden hakiki ve nafiz şu emirlerin kuvvet ve ulviyetine bak. Sonra insanların üskuni ya ardu ve inşaki ya semâ'u ve kûmi eyyetuhel kıyâme gibi suret-i emirde cemadata hezeyanvari muhaveresi hiç o 2 emre kabili kıyas olabilir mi? Evet, temenniden neşet eden arzular ve o arzulardan neşet eden fuzuliyane emirler nerede? Hakikat-ı amiriyetle muttasıf bir amirin iş başında hakikat-ı emri nerede? Evet, emri nafiz büyük bir amirin muti ve büyük bir ordusuna arş emri nerede? Ve şöyle bir emir adi bir neferden işitilse, 2 emir sureten bir iken manen bir neferle bir ordu kumandanı kadar farkı var. Mesela İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. Hem mesela ve iz kulnâ lil melâiketi iscudû li Âdeme. Şu 2 ayette 2 emrin kuvvet ve ulviyetine bak. Sonra beşerin emirler nev'indeki kelamına bak. Acaba yıldız böceğinin güneşe nispeti gibi kalmıyorlar mı? Evet, hakiki bir malikin iş başındaki bir tasviri ve hakiki bir sanatkarın işlediği vakit sanatına dair verdiği beyanatı ve hakiki bir münimin ihsan başındayken beyan ettiği ihsanatı, yani kavl ile fiili birleştirmek, kendi fiilini hem göze hem kulağa tasvir etmek için şöyle dese, bakınız, işte bunu yaptım, böyle yapıyorum, işte bunu bunun için yaptım, bu böyle olacak, bunun için işte bunu böyle yapıyorum. Mesela, اَفَلَمْ يَنْظُرُوا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ. Kur'an'ın semasında şu surenin burcunda parlayan
yıldız misal cennet meyveleri gibi şu tasviratı, şu efalleri içindeki intizam-ı belagatla çok tabaka haşrin delailini zikredip, neticesi olan haşri, kedâlikel huruc tabiriyle ispat edip, surenin başında haşri inkar edenleri ilzam etmek nerede? İnsanların fuzuliyane onlarla teması az olan efalden bahisleri nerede? Taklit suretinde çiçek resimleri, hakiki hayattar çiçeklere nispeti derecesinde olamaz. Şu efelem yanzurudan ta kedâlikel huruca kadar güzelce meali söylemek çok uzun gider. Yalnız bir işaret edip geçeceğiz. Şöyle ki, surenin başında küffar haşri inkar ettiklerinden, Kur'an onları haşrin kabulüne mecbur etmek için şöylece bastı mukaddemat eder, der. Aya, üstünüzdeki semaya bakmıyor musunuz ki, biz ne keyfiyette, ne kadar muntazam, muhteşem bir surette bina etmişiz. Hem görmüyor musunuz ki, nasıl yıldızlarla, ay ve güneş ile tezyin etmişiz, hiçbir kusur ve noksaniyet bırakmamışız. Hem görmüyor musunuz ki, zemini size ne keyfiyette sermişiz, ne kadar hikmetle tefriş etmişiz. O yerde dağları tespit etmişiz, denizin istilasından muhafaza etmişiz. Hem görmüyor musunuz, o yerde ne kadar güzel, rengarenk her bir cinsten çift hadravatı, nebatatı halk ettik. Yerin her tarafını o güzellerle güzelleştirdik. Hem görmüyor musunuz, ne keyfiyette sema canibinden bereketli bir suyu gönderiyoruz. O su ile bağ ve bostanları, hububatı, yüksek leziz meyveli hurma gibi ağaçları halk edip, ibadıma rızkı onunla gönderiyorum, yetiştiriyorum. Hem görmüyor musunuz, o su ile ölmüş memleketi ihya ediyorum. Binler dünyevi haşirleri icat ediyorum. Nasıl bu nebatatı kudretimle bu ölmüş memleketten çıkarıyorum, sizin haşirdeki hurucunuz da böyledir. Kıyamette arz ölüp siz sağ olarak çıkacaksınız. İşte şu ayetin ispatı haşirde gösterdiği cezalet-i beyaniye ki binden birisine ancak işaret edebildik. Nerede? İnsanların bir dava için serdettikleri kelimat nerede? Şu risalenin başından şimdiye kadar tahkik namına bitarafane muhakeme suretinde Kur'an'ın icazını muannit bir hasma kabul ettirmek için Kur'an'ın çok hukukunu gizli bıraktık. O güneşi mumlar sırasına getirip müvazene ediyorduk. Şimdi tahkik vazifesini ifa edip parlak bir surette icazını ispat etti. Şimdi ise tahkik namına değil, hakikat namına bir iki söz ile Kur'an'ın müvazeneye gelmez hakiki makamına işaret edeceğiz. Evet, sair kelamların Kur'an'ın ayatına nispeti, şişelerdeki görünen yıldızların küçücük akisleriyle yıldızların aynına nispeti gibidir. Evet, her biri birer hakikat-ı sabiteyi tasvir eden, gösteren Kur'an'ın kelimatı nerede? Beşerin fikri ve duygularının aynıciklerinde kelimatiyle tersim ettikleri manalar nerede? Evet, envar-i hidayeti ilham eden ve şems ve kamerin Halik-i Zülcelal'inin kelamı olan Kur'an'ın melaike misal zihayat kelimatı nerede? Beşerin hevesatını uyandırmak için sehhar nefisleriyle, müzevver incelikleriyle ısırıcı kelimatı nerede? Evet, ısırıcı haşerat ve böceklerin mübarek melaike ve nurani ruhanilere nispeti neyse, beşerin kelimatı, Kur'an'ın kelimatına nispeti odur. Şu hakikatları 25. söz ile beraber geçen 24 adet sözler ispat etmiştir. Şu davamız mücerret değil, bürhanı geçmiş neticedir. Evet, her biri cevahir-i hidayetin birer sadefi ve hakaik-i imaniyenin birer menbaı ve esasat-ı İslamiyenin birer madeni ve doğrudan doğruya Arş-ı Rahman'dan gelen ve kainatın fevkinde ve haricinde insana bakıp inen ve ilim ve kudret ve iradeyi tazammun eden ve hitabı ezeli olan elfaz-ı Kur'aniye nerede? İnsanın hevai
hevaperestane, vahiy, hevesperverane elfazı nerede? Evet, Kur'an bir şecere-i tuğba hükmüne geçip, şu alemi İslamiye'yi bütün maneviyatıyla, şair ve kemalat ile, desatir ve ahkam ile yapraklar suretinde neşredip, asfiya ve evliyasını birer çiçek hükmünde o ağacın ab-ı hayatı ile taze, güzel gösterip, bütün kemalat ve hakaiki kevniye ve ilahiyeyi semere verip, meyvelerindeki çok çekirdekleri ameli birer düstur, birer program hükmüne geçip, yine meyvedar ağaç hükmünde müteselsil hakaiki gösteren Kur'an nerede? Beşerin malumumuz olan kelamı nerede? Eyne'th-thera mine'th-thüreyya. 1350 senedir Kur'an-ı Hakim bütün hakaikini kainat çarşısında açıp teşhir ettiği halde herkes, her millet, her memleket onun cevahirinden, hakaikinden almıştır ve alıyorlar. Halbuki ne o ülfet, ne o mebzuliyet, ne o mürur zaman, ne o büyük tahavvülatlar onun kıymetler hakaikına, onun güzel üsluplarına halel verememiş, ihtiyarlatmamış, kurutmamış, kıymetten düşürmemiş, hüsnünü söndürmemiştir. Şu halet tek başıyla bir icazdır. Şimdi biri çıksa Kur'an'ın getirdiği hakaikten bir kısmına kendi hevesince çocukça bir intizam verse, Kur'an'ın bazı ayatına muaraza için nispet etse, Kur'an'a yakın bir kelam söyledim dese, öyle ahmakane bir sözdür ki, mesela taşları muhtelif cevahirden bir sarayı muhteşemi yapan ve o taşların vaziyetinde umum sarayın nukuşu aliyesine bakan mizanlı nakışlar ile tezyin eden bir ustanın sanatıyla o nukuşu aliyeden fehmi kasır, o sarayın bütün cevahir ve zinetlerinden bibehre bir adi adam, adi hanelerin bir ustası, o saraya girip o kıymetdar taşlardaki ulvi nakışları bozup, çocukça hevesine göre adi bir hanenin vaziyetine göre bir intizam, bir suret verse ve çocukların nazarına hoş görünecek bazı boncukları taksa, sonra bakınız o sarayın ustasından daha ziyade meharet ve servetim var ve kıymetdar zinetlerim var dese, divanece bir hezeyan eden bir sahtekarın nispeti sanatı gibidir.